Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz sevgili balık burçları. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün 24-30 Nisan haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Hepinize güzel bir hafta dilerim. Burada akıp gitmek isteyen bir durum var. Gördüğüm kadarıyla bu şu tarafta olduğu için geçmişle alakalı bir durum. Geçmişteki insanlar, geçmişteki olaylar, sadece sizin değil, hani ailenizdeki diğer bireylerin yaşadığı şeyler de böyle çabucak aklınızdan silinip gitmiyor gördüğüm kadarıyla. Ama bu hafta arkadaşlar, hani bu akışla beraber sizlerin güzel bir farkındalık yaşayabileceğiniz, hani bu geçmişimdeki olaydan ben nasıl kurtulurum? Ya da bir şeyleri ben geçmişte bırakamıyorum. O yüzden de ilerleyemiyorum. Ne yapabilirim? Bu sorulara biraz daha cevap bulduğunuz bir durum var. İşte bir şeyleri kabullenmek gibi. Geçmişte ben bir kere başarısız oldum, yine mi olacağım? Mesela bu kalıplardan kurtulabilirsiniz. Bir kişi gelip size bu konuda yine yardımcı olma ihtimali var. Arkadaşlar şurada böyle çok güzel bir kovboy çizmesi gibi, ki Allah'tan topuğu yok. Çok iyi bir şey bu. Çok güzel bir kovboy çizmesi var bakın. Bu sizlerin uzun soluklu bir döneme girdiğinizi, bu eğitim gibi mesela 4 senelik bir eğitim hayatı gibi uzun soluklu bir sürecinizi, doğum gibi yani 9 ay sürecek ya da mahkeme gibi işte 2 sene, 3 sene sürecek bir döneme girdiğinizi, hayatınızda bir insan varsa, ki olma ihtimali var, o kişiyle beraber hani uzun soluklu bir döneminizi anlatıyor burada. Hani bir hafta olsun sonra hadi görüşmeyelim ya da bir haftalık işler değil, bakın kalıcı işler, kalıcı durumlar var. Demek ki gündemleriniz hep böyle geniş zamanları kapsıyor. Neden iyi ki topuğu yok dedim? Çünkü topuğun varlığı siz yükseldikçe sizi kıskanan insanları, özellikle kim çalışıyorsa ya da kim okula gidiyorsa, hani böyle her gün gidip gelinen yerler, para kazanılan yerler, kendinizi gösterdiğiniz alanlar, kurslar dahi olur. Yani okuldur, iştir vesaire. Hani buralarda bazı kıskançlıkların olabilme ihtimalini anlatıyor. Bu şekilde olması da, yani topuksuz olması da sizin yükselişiniz olmasını, uzun soluklu bir dönem içerisindesiniz ama bunu kalkıp da herkese yaymıyorsunuz. Söylediğiniz insanlar ya da bunu bilen insanlar tarafından da herhangi bir kıskançlık, herhangi bir yanlış anlaşılma durumu yok. Bu anlamda çok kıymetli olduğunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar şu kısma baktığım zaman burada kocaman bir balık var. Harika bir balık bu arada, balina gibi. Şurayı görüyorsunuz, üst yüzgeci olsun, altta doğru olan yüzgeci. Böyle büyük mavi balinalar var ya. Aynı ona benziyor. Ön tarafında başka bir balık var ve onu takip ediyor. Yani baya takip durumu var. Şimdi bir küçük kısmet elinize geçebilir. Buna isterdiğin ki tatlı bir tanışma, isterdiğin partnerimin küçücük bir güzel lafı, işte ufak bir miktar para, küçük bir başlangıç, ilk başvuru. Hani bakın, ortada çok net bir şey yok ama bir başlangıç yapabilinecek, bir başlangıç sayılabilecek bir kısmet durumu burada görünüyor. Kısmet deyince herkesin aklına evlilik gelmesin. İş, para, mahkeme, belki mirasla ilgili bir şeyler ortaya çıkmaya başlayabilir. Tabii ki çok net değil. İlk başta sizler için, bakın ne diyorum gene, uzun soluklu devam edecek bir durum. Ama ilk bir şeyler geldiğinde deyip böyle burnunuzu kıvırmayın lütfen. Çünkü onun arkasından kocaman bir balina geliyor. Gerçekten çok büyük bir balina geliyor. Yani küçük bir balığın yani neredeyse 10 katı büyüklüğünde bir şeyler gelebilir. Sizler için şunu söyleyebilirim belki de. Kaz gelecek yerden tavuk esirgemeyin. Yani öyle diyelim. Çünkü üst tarafına baktığımda bu güzel kısmetin üzerinde bir ağırlık vardı. O da şu kısımda. O ağırlığın gitmesiyle beraber hem sizin üzerinize borç gibi, insan yükü gibi, İş yükü gibi böyle ekstradan, ama bakın durduk yere çıkan bu tarz bir yük varsa, ilişkinin yükünü tek başınıza mı çekiyorsunuz mesela? Bunun gibi yüklerden en azından bu hafta için bir parça da olsa kurtulma durumunuz, hafiflemeniz ve rahatlamanız var sevgili arkadaşlar. Bu anlamda fincanınız çok kıymetli.
İkili ilişkilerde bir şeyler değişiyor arkadaşlar. Kocaman bir üçgen var. Üçgen değişimleri farklı bir açıdan bakmak, işlerinizin değişmesi, hayatınızın değişmesi, yaşadığınız yer, ev, badananız artık her şeyiniz değişebilir. Ama özellikle ikili ilişkilerde bir değişim var. Eğer ki patronunuzla anlaşma konusunda sıkıntı çekiyorsanız, evdeki insanlar, eşiniz, çocuklarınızla mesela ulaşamıyorsanız, hani anlaşmak adına onlara ulaşamıyorsanız, laflarınız, sözleriniz ona ulaşmıyorsa, bu anlamda ya da bir iş görüşmesi yapacaksınız. Buralarda arkadaşlar izlediğiniz yol değişebilir. Meslek seçiminiz değişebilir. Onu söyleyeyim. Çünkü konuşup görüştüğünüz insanlar ya da o kişilerin de karakterlerinde bir parça bir değişim var. Şimdi sevgili arkadaşlar, şurada görüyorsunuz zaten iki kişi karşılıklısınız. Sizi alttan bakın destekleyen, şu balina haricinde göstereyim. Bakın alttan destekleyen bir kişi var. Muhtemelen bir kadın ya da bir kız çocuğu var. Adında soyadında da A harfi olan bir kişi. Ve gerçekten sizi çok net şekilde desteklediğini söyleyebilirim. Hani yaparsın edersin, işte para mı lazım, tamam halledelim, bu şekildeki bir kişi. Şimdi arkadaşlar şurada bir kadın suratı var. Görüyor musunuz? Sanki böyle yani çok belli. Görüyor musunuz? Küçücük bir ağzı var. Yani çok minyon. Yani teni rengi açık. Yani esmer, kara kaş, kara göz kesinlikle değil. Onu söyleyeyim. Valla ben bu kişiyi kumral ya da sarı saçlı olduğunu, teni de yani hani koyu da yani benim gibi. Yani ne çok aşırı beyaz ne çok böyle esmer. Yani benim gibi neyim ben? Kumral mıyım? Buğdayım. Heh. Böyle bir kişi olabilir. Zaten tipi de belli. Bu kişinin hemen arkasında bir anka kuşu var. Bakın. Bu kişi sizi anlayabilen ya da daha önceden hani sizin yaşadıklarınızı, sizin geçtiğiniz yollardan geçtiği için bugün için sizi anlayan ve size maddi manevi destek sağlayacak olan bir kişi. Burada bir aile toplantınız var arkadaşlar. Bu muhtemelen hani büyük bir şekilde gelen değişim. Ya biz nasıl yapacağız? Sen şimdi oraya taşınacaksın. Biz senin peşinden geleceğiz. Ya ne olacak? Şöyle böyle ya sen evlenip gideceksin. Bak ikili ilişkilerde bir şeyler değişiyor. Ne olacak? Ya bak iş ayarlamışsın ama başka bir şehirde. Çok uzak. Nasıl olur? Para konuları. Çünkü asıl değişim burada ailenin diğer bireylerinden değil. Özellikle sizi baz alarak söylüyor. Değişim sizde başlıyor. Ki başka bir kişi bile değişim yapacaksa hayatında sanki gelip öncelikle sizden bir izin alması gerekiyor gibi bir durum var. Şuradaki güzelim fili görenler, bakar mısınız hortumu bile var ve hortumuyla bir kişinin sırtına dokunuyor. Aslında onu hayatına doğru çekiyor. Aslında bu tarafa doğru da bir mamut. Burada yavru bir domuz. Yavru domuz gördünüz mü bilmiyorum. Aynı şekilde yavru domuz. Bu tarafta bir mamut. Bu tarafa bakınca da fil. İnanılmaz bir şey. Şimdi hemen ben sizinle bunu paylaşayım. Arkadaşlar şimdi filin varlığı birincisi para. Para gelmesi ama para nasıl gelecek biliyor musunuz? Ya gelebilir, gelecek demeyelim, gelebilir. Bir risk alırsınız yatırımlarınızla. Hadi bakalım bir şansımızı deneyelim dersiniz. Biraz daha bu şekilde geliyor ya da şanslısınızdır. Aileden, anadan, babadan hayat anlamında şanslısınızdır. Bir risk alırsınız. Bununla ilgili hani başvurularınızda böyle bir durum görünüyor. Parayla alakalı bakın. İkinci olarak buradaki fil evlilik konularını anlatıyor. Bir yerlere gidip gelme ama çok uzun süre kalmazsınız yani. Hani gidelim gelelim bir hafta, 2 hafta, birkaç gün gidelim gelelim şeklindeki olaylarınızı anlatır. Böyle bir durumunuz olabilir. Diğer tarafa baktığımda Mamut şunu söylüyor. Bir şeyler artık çok geç geliyor olabilir sana. Yani özellikle maddi anlamda bir başlangıç yapmak için sana bir şeyler çok geç geliyor olabilir. Yani işte 30 yaşına geldim bu saatten sonra ben çalışamam. Değil. Bir şeyler yapmam lazım. Geç olsun güç olmasın hadi bakalım başlıyorum diyebilirsiniz. Ya da ben bu yaşa geldim evlenmedim. Bu saatten sonra aşktan bana ne, evlilikten bana ne derken bir anda bu düşünceler yıkılabilir. Aynı zamanda bu Mut'un baktığı tarafta dediğim gibi yavru bir domuz görünüyor. Daha çok ufak ama nakit paralar. Özellikle de önceden almanız gereken zaten hakkınız olan bir şeyler var. Ve sizin maddiyat anlamında hakkınıza girilmiş galiba ki alamamışsınız sevgili arkadaşlar. Bugün için bunu alma durumlarınız var. İkili ilişkiler dediğim gibi çok yakın aile toplantıları, aile olma, ailenizin aslında bir arada durması gibi güzel bir olay var. Aslında bakın bir hafifleme durumu olarak bile bu kısmı alabiliriz. Çünkü daha önceki zamanlar dediğim gibi üstünüzde bir ağırlık vardı. O ağırlığın kalkmasıyla siz de artık biraz daha rahatlamış ve hani hafiflemişsiniz arkadaşlar. Şuraya bir bakalım.
Bakın o aile toplantısı gene var, görüyor musunuz? Özellikle kadın ya da kız çocukları sizlerin gündeminde görünüyor. Bu kişilerle bir yakınlaşma var. Bir şeylere sanki bir gebelik durumu var. Buradaki gebelik şöyle bir şey. Bir şeylere hazırlanırsınız. Hani elinizde belgeleriniz hazırdır. Üniversiteye gireceğiniz bellidir. Evlenmek istiyorsanız evet bu bellidir. Ya da bu kişi bellidir. Böyle bir belirlilik durumu söz konusu. Aynı zamanda dediğim gibi böyle hani bilinen bir şeyler varsa, ya biz zaten hani mahkememiz zaten devam ediyor. Zaten ben iş başvurusu yaptım diyorsanız buralardan alacağınız güzel sonuçlar olabilir. Çünkü bu hani sizin böyle bir doğum aşamasında, böyle bir gebelik aşamasında olduğunuz belli. Hani bir şeylere gebe değilsiniz. Hani o aradaki ince çizgiyi söylemek isterim. Burada merdivenler var. Çok çabaladığınızı, hiçbir şey yapmasanız bile zihninizden habire düşünüyorsunuz. Habire böyle planlar kafanıza dönüp dolaşıyor. Yatık bir Y harfi var, demek ki sürekli karar değiştiriyorsunuz. Beklenmedik evlilik durumlarınız olabilir. Hem sizin hem ailedeki insanların böyle bir durumu olabilir. Toplu bir alana çağrılabilirsiniz. Bir tane E harfi var. Ters bir E ve hanenin içerisine bakıyor. İyilik yaptığınız insandan bir parça nankörlük görebilirsiniz. Ki nankörlük görmekten öte şöyle. İyilik yaparsınız, evet karşılığını beklemezsiniz ama ya bu iyiliğimi unutma. Hani iyilik yapma ama bunu da unutma. Bak, sana iyilik yapan insanla değer veren insanla değer vermeyen insanı ayır dersiniz ya. Hani bunun ayrımını yapabil. İşte bu kişi onu yapamadığı için sanki siz iyilik yapmanıza rağmen sizi değil de daha çok ona böyle ters davranan insanı biraz daha tercih ediyor diyebilirim. Bir de çok inatçı bir insan var. Sizin hayatınızın bu hafta yarısını kaplıyor. Belki inadından dolayı bir işiniz var. Bunu engelliyor olabilir. Sevgili arkadaşlarım, şöyle bir niyetinizi tutun bakalım. Niyetiniz güzel. Oh. Gayet güzel bir akış gösterdi aslına bakarsanız. Bir yerden bir yere çok hızlı sıçradı. Genellikle bunlar bir anda böyle tak diye oh be çok şükür deyip aldığınız sonuçları anlatıyor. Ondan sonra bakın sizler için süreç gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Ben önünüzde zaten herhangi bir hani şu anda ekstra bir engel görmedim. Şurada zaten sizin halledemeyeceğiniz bir kişi değil. Burada bir kapı var. Ama tabii bir tık bozuldu. Bu kapı arkadaşlar biraz daha hani olumsuz bir şey duymak istemiyor olabilirsiniz. Eğer öyleyse hoşça kalın. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Biraz daha mezarlık, kabir ziyaretleri, vefat eden insanlar, bu kişileri bir anma durumunuz, rüyanızda görme durumlarınız olabilir. Benim söyleyeceklerim böyle. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı aşağı yazmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalınız. Bay bay.